Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lezzetiyle bizi çocukluğumuza götürecek pudingli pasta tarifi hazırlayacağım. Değişik sunumuyla ben çok beğendim. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte bu güzel tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifime önce pudingimizi hazırlamakla başlayalım. Tenceremin içinde 4 su bardağı sütüm var. Hemen üzerine bir paket de puding ilave ediyorum. Paketimizin üzerinde arkadaşlar 3,5 su bardağı süt ile hazırlanır diyor ama ben koyu olduğu için 4 su bardağı süt kullanmak istedim. Eğer sizler pudinginizi koyu seviyorsanız 3,5 su bardağı süt ile hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben birazcık akışkan olmasını istediğim için 4 bardak süt kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Gördüğünüz gibi üzerine yarım çay bardağı da şeker ilave ettim ben. Çünkü pudingin şekeri az geldiği için benim çocuklarım da biraz şekerini sevdiği için ben yarım bardak da şeker kullandım. Yine eğer sizler pudingin şekeri yeter, ekstradan şeker kullanmama gerek yok diyorsanız şeker eklemenize gerek yok. Şimdi pudingimi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet, tamam, yeterli. Pürüzsüz hale gelinceye kadar pudingimi çırptım. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve sürekli karıştırıp pişireceğim. Kıvam aldıktan sonra 2-3 dakika daha pişirip ocağımın üzerinden alacağım pudingimi. Evet, pudingim pişti. Şimdi üzerine ben 100 gram da damla çikolata ilave ediyorum. Ve çikolatam eriyene kadar karıştıracağım. Eğer sizler sevmiyorsanız çikolata ilave etmeyebilirsiniz. Eğer seviyorsanız da benim gibi 100 gram da çikolata ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, tamam, çikolatamız eridi. Hemen böyle tel çırpacağımı alıyorum. Burada bir paket petibör bisküvim var. Hemen böyle parçalayıp pudingimin üzerine ilave ediyorum. Böyle çok küçültmenize gerek yok bisküvinizi. Bu büyüklükte parçalamanız yeterli. Hemen bir karıştırmak istiyorum. Bisküvim yeterli gelirse diğer bisküvilerimi kullanmayacağım. Evet, bisküvilerimin hepsini kullanıyorum arkadaşlar. Ve karıştıracağım. Evet, bisküvim az geldi. Biraz daha bisküvi kullanacağım. Yan tarafta böyle 10 tane kadar daha bisküvim vardı. Onu da ilave ediyorum. Yani toplamda kullanmış olduğum bisküvi miktarım 1,5 paket. Hemen böyle karşıya alıyorum ve çileklerimi doğramaya başlayacağım. Çileklerimi bu şekilde doğruyorum. Sizler çilek kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Muz da kullanabilirsiniz. Aslında ben muzlu daha çok seviyordum ama bugün çocuklar anne çilekli yap dediler. O yüzden çilek kullandım ben. Sizler muz da kullanabilirsiniz. Bu kadar doğradığım çilek yeterli. Diğerlerini doğramayacağım. Hemen böyle kaselerimi getiriyorum. Ve bu şekilde çileğimi içine diziyorum. Gördüğünüz gibi.
Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Çilek falan kullanmasanız da olur. Yani şart değil. Bu şekilde çilek kullanmanız. Sade de kaselerinizin içine ilave edebilirsiniz pastanızı. Evet, bütün kaselerimin içine çileğimi ilave ettim. Şimdi hemen böyle üzerine ilave ediyorum. Bütün kaselerimi ilave ettim. Şimdi hemen böyle tatlı kaşığımla üzerine düzlüyorum. Şimdi pastamın üzerine süslemeye başlıyorum. Böyle ben Antep fıstığı ile süslüyorum. Sizler dilerseniz farklı malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Hemen böyle birer tane de çilek ilave ediyorum. Evet, tamam, pastamız hazır. Hemen böyle tepsimin içine alıyorum. Evet, şimdi hemen bir de tadım yapmak istiyorum sizler için. Hakkınızı helal edin. Hemen böyle kaşığımın üzerinde de göstereyim, bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Yani bu pastayı her yaptığımda inanın ki çocukluğum aklıma geliyor. Çünkü çocukluğumuzun en güzel pastası buydu arkadaşlar. Eminim sizler de çok seviyorsunuzdur ve her yediğinizde çocukluğunuz aklınıza geliyordur diye düşünüyorum. Şimdi hemen böyle bir kaşık tadım yapmak istiyorum. Yani kendim yaptım diye söylemiyorum. Gerçekten de çok güzel olmuş. Böyle magnolia tadında bir pudingli pasta tarifi olmuş arkadaşlar. Kesinlikle abartmıyorum. Bundan da emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmek istedim. Ve beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, tariflerimi de beğeniyorsanız bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olursanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Evet, bir başka tarifimde görüşmek üzere diyorum ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.